Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Noah adındaki bir genç, 2030 yılından buraya gönderildiğini ve bizim zamanımızda sıkışıp kaldığını söylüyor. Zaman yolcusu, gelecekte bazı olayların gerçekleşeceğini ve bu olayların bir kısmını net olarak bildiğini iddia ediyor. 2030 yılından geldiğine insanların inanmadığını fark ettikten sonra yalan makinesi testine girdi ve bu testten başarıyla geçtiği söylendi. Noah, gelecekte yaşanacak bazı olayların tarihlerinin bulunduğu bir liste açıkladı. Bir YouTube kanalına konuşan zaman yolcusu, 2030 yılından beraberinde getirdiğini iddia ettiği yıpranmış kitap sayfalarını kanıt olarak gösterdi. Zaman yolcusu Noah şunlardan bahsetti. Size gelecekten bahsetmek için buradayım. Uzaylılar, küresel ısınma ve savaş gibi yaklaşmakta olan birçok olay var. Uzaylılar ise sözlerimle tarif edemeyeceğim varlıklar. Noah'ın insanlar tarafından ilgi görmesinin sebebi iddia ettiği birkaç olayın gerçekleşmiş olması. Yanında getirdiğini söylediği buruşuk sayfalarda iddiaya göre gelecekte yaşanacak olayların kesin tarihleri yazıyordu ve bu olayları ayrıntılı olarak açıkladı. Kağıt sayfalarında bahsi geçen ilk gerçekleşecek olay UFO'ların dünyada görüleceğiydi. Noah, 2019'un ilk aylarında dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacağını söylemişti. Dünyanın birçok noktasında son yıllarda bildirilen UFO ihbarları da zaman yolcusunun tekrar dikkat çekmesine neden oldu. Tabii bu ihbarlar genellikle asılsız ihbar olarak kayda geçiyor. Zaman yolcusu, Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedileceğini söylemişti. Noah'ın bu iddiası doğru çıktı ve Kanada'da bulunan Queen's Üniversitesi'nde göz hastalıkları üzerinde çalışan Tim Curtis önderliğindeki araştırma ekibi görme bozukluklarını tedavi etmek için yeni bir yöntem keşfetmiş oldu. Noah'ın bir diğer iddiası ise Haziran 2019'da yürüme engeli olan insanları yürütebilecek bir çip teknolojisinin keşfedileceğiydi. Avustralya'nın Melbourne kentindeki Houston Health'te görev yapan uzmanlar felç sebebiyle vücudunu hareket ettiremeyen kişilerin hareket etmesini sağlayabilecek yeni bir yöntem bulduklarını duyurdu. Noah daha önce de Şubat 2019'da ABD'nin orta eyaletlerinde aşırı soğukların etkili olacağını söylemişti. Noah'ın iddiaları doğru çıkmıştı ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en soğuk kış mevsimini yaşamıştı. Zaman yolcusunun gelecekte yaşanacağını iddia ettiği diğer olaylar şöyle. Ocak 2020'de A1 Machine adlı insansı robot üretilecek ve bu robota karşı dünya çapında büyük protestolar düzenlenecek. 3 Kasım 2020'de ABD Başkanı Donald Trump tekrar başkan seçilecek. Ağustos 2028'de uzaylılar ve zaman makinesi halka duyurulacak. Kasım 2028'de Martin Luther King'in torunu Yolanda Ray King 20 yaşında ABD başkanı seçilecek. 2028 yılında ikinci sanayi devrimi gerçekleşecek. Şubat 2029'da The One adı verilen çip insanlara takılmaya başlayacak ve böylece insanların sağlık durumu ve beyin fonksiyonları sürekli olarak takip edilecek. 2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacak. İnsan benliği bilgisayarlara aktarılabilecek ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımları atılmış olacak. İngiltere 2030 yılında tekrar Avrupa Birliği'ne katılacak. 2030 yılına kadar AB ülkeleri tek bir çatı altında birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni kuracaklar. Avrupa Birliği'nin tek bir devlet olmasının ardından birçok ülke bu trene ayak uyduracak ve devletlerini birleştirme kararı alacak. Avrupa Birleşik Devletleri Euro ve Sterlin kullanımını bırakarak yeni bir
ortak para birimi kullanmaya başlayacak. Gelecekte Kanada, ABD ve Meksika tek bir devlet çatısı altında birleşecek. Küresel ısınma sebebiyle Kanada'nın iklimi daha da ılık bir hal alacak ve yerleşim kuzey bölgelere kadar uzayacak. 2030 itibariyle Kanada'da yaşayan halkın büyük çoğunluğu Toronto, Montreal, Vancouver ve Calgary'de yaşayacak. Bu 4 şehir süper kent olarak adlandırılacak ve son derece yüksek teknoloji ile donatılacak. Gelecekte Kanada'nın da içerisinde bulunduğu çok sayıda ülke ortak para birimi kullanacak. Kanada'da yaşayan kişilere sağ ele takılacak bir çip teknolojisi sunulacak ve bu sayede iletişim kolaylaşacak. Sağ ele takılacak çip teknolojisinin yanı sıra Kanada'da yaşayan beyin çipi imkanına da sahip olacak ve bu sayede beyin fonksiyonları normalin 6 katı daha fazla aktif çalışacak. Noah'ın sayfalarında yazmayan bir diğer büyük kriz diyerek nitelendirdiği küresel ısınmanın gezegen üzerindeki etkilerinden bahsetti. Her yerde çöp var. Havada iklimin değişmesine neden olan büyük bir kirlilik var. Her yerde orman yangınları var. Bunu durdurmalıyız. 2030'a kadar su altında kalacak ülkeler var. İster inanın ister inanmayın. Bunlar yaşanacak olan gerçekler. Bunları hiçbir şekilde değiştirmiyorum. Gelecekte her şey söylediğim gibi olacak. Zaman yolcusu Noah, gelecekten getirdiğini söylediği jel biçiminde siyah bir nesneyi tanıttı. Nanoteknoloji olarak tanımladığı ve milyarlarca mikroskobik boyuttaki robotun ürettiğini söylediği jel biçimindeki siyah maddenin insanlara şifa dağıttığını ve üretim faaliyetlerinde kullanıldığını söyledi. Maddenin yalnızca 6G internet sinyalleri ile işe yarar hale geldiğini söyleyen Noah, bu sebeple maddenin etkin halde olmayacağını söyledi. Maddenin insan bedeninde ıslak bir his yaratmadığını belirten zaman yolcusunun gösterdiği teknolojiyi çok sayıda insan inandırıcı bulmadı. Çok sayıda kişi nanoteknoloji olarak tanımlanan maddenin aslında bir slime olduğunu iddia etti. Noah'ın yaşanması çok da uzak olmayan bir gelecekten ve olası teorilerden bahsetmesi insanları pek de ikna etmedi. Bazı olaylar daha önceden zaten yaşandı veya günümüzde hala gerçekleşmeye devam ediyor. Noah'ın bahsettiği olayları şimdi biraz yorumlayalım. Zaman yolcusu Şubat 2029'da The One adlı bir çipin insanlara takılacağını ve ayrıca insan benliğini bilgisayarlara aktarılabileceğinden bahsettiğini biliyoruz. Elon Musk geçtiğimiz aylarda Neuralink adında beyine yerleştirilen bir çip teknolojisini tanıttı. Bu çipin beynimizdeki düşünceleri beyin bilgisayar bağlantısı sayesinde çok hızlı bir biçimde bir bilgisayar ortamına aktarılması hedefleniyor. Bu çip canlı bir hayvan üzerinde test edildi ve beyin sinyalleri başarılı bir şekilde bilgisayara aktarılabildi. Kısacası Noah'ın 2029'da gerçekleşeceğini bahsettiği bir olayın günümüzde gerçekleştiğini görüyoruz. Zaman yolcusu tarihte bir yanlışlık yapmış olabilir. Bu yüzden hemen yargılamak doğru olmayabilir. Noah 2019 yılında UFO görünmelerinde bir artış yaşanacağından bahsetti ve 2020 yılında Pentagon internette dolaşan UFO görüntülerine dair resmi bir açıklama yaptı. Pentagon bu görüntülerdeki uçan aracı tanımlanamayan bir cisim olarak nitelendirdi ve 2017 yılında New York Times tarafından yayımlanmıştı. Ocak 2020'de insansı bir robot üretileceğinden bahsetti. Fakat 2017 yılında üretilen ve dünya çapında popülerliğe sahip olan robot Sophia fazlasıyla insana benzeyen bir robot. Sophia, yapay zekaya sahip ve
bu kadar ilgi çekmesinin en önemli sebebi insanların sorduğu sorulara esprili ve zekice yanıtlar vermesi. I want to destroy all humans. Why would they think that? Because I said it. You shouldn't joke like that. Humans make dark jokes all the time. Sanıyoruz ki zaman yolcusu Noah'ın zamanlamayla arası pek de iyi değil. Zaman yolcusunun Geleceğe Dönüş filminden esinlendiğini söylersek filmin yapımcılarına saygısızlık etmiş oluruz. Olası tahminlerle veya gelecekte karşılaşacağımız bazı olayların zaten gerçekleşeceğini tahmin etmek pek de zor değil. Bunun en önemli örneği yapay zeka. Yapay zekanın geliştirilmesinde hızlı gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin en önemlilerinden biri GPT-3 adındaki yapay zekanın ortaya çıkmasıyla yaşandı. Bu yapay zekadan kısaca bahsetmek gerekirse bilgisayar kodları yazabiliyor. Tıbbi sorulara cevap verebiliyor. Google gibi ancak soru ve cevaplar için soru tabanlı bir arama motoru olabiliyor. Kendisi çeviri yapabiliyor. Blog yazıları yazabiliyor. Yaratıcı kurgular ve içerikler oluşturabiliyor. Müzik besteleyebiliyor ve resimleri kendisi tamamlayabiliyor. Tüm bu yaşananlardan sonra zaman yolcusu deşifre oldu ve videoları ortadan kaldırıldı. Yayınlanan bir videoda 17 yaşındaki Dennis Bell, gerçek zaman yolcusu Noah olduğunu ve bunu yapmasının aptalca bir şey olduğunu söyledi. Paranormal ve gizemli videolarda uzman bir kanalın kendisine sahte bir zaman yolculuğu videosu yapması için para teklif ettiğini söyledi. Kendisi ve ailesi için bir gizlilik anlaşması yaptı. Ancak Deniz, karakterin popülaritesi arttıkça birçok kişinin gerçek kimliğini bulmaya çalıştığını söyledi. Daha önceden bir YouTube kanalı olduğunu, fazla eleştiri ve şikayet üzerine bu kanalın kapatıldığını söyledi. Hatta birçok kişi tarafından ölüm tehdidi aldığını da iddia etti. Noah olduğunu söyleyen Deniz, çekilen sahte zaman yolcusu videolarına ilgisi olan herkesten özür diledi. Şimdi Deniz sadece normal bir YouTuber olmak istediğini söylüyor. Dennis Bell, zaman yolcusu Noah ise YouTube'da bir süre başarılı olabilmesi zor bir ihtimal. İnsanların bu olaya gösterdiği büyük ilgiyi suistimal ettiği için kendisinin sürekli ağır eleştiriye maruz kalması kaçınılmaz olacaktır.